Yaklaşık bir asır önce Birinci Dünya Savaşı sürüyordu. 1916 yılında Fransa ve İngiltere arasında Osmanlı toprakları içerisinde yer alan bölgelerin paylaşımı Sykes-Picot Anlaşması ile planlanmıştır. Bu plan, Mark Sykes ve Fransız François Picot tarafından yazıya döküldü ve harita üzerinde çizildi. İki diplomatın kurşun kalemleri ile dünyanın en kadim ve en önemli stratejik bölgelerinden biri, üzerinde etnik ve dini sorunlara neden olacak şekilde bölündü. Sykes-Picot Anlaşması'na neden olan olaylar, Kutül-Amare Savaşı'nda İngilizlerin Osmanlı kuvvetleri tarafından bozguna uğratılıp esir alınması ile ilerler. Yenilgi üzerine İngiltere ve Fransa, aralarında tüm Orta Doğu'yu şekillendirecek şekilde bir paylaşımda bulunmuştur. Bu emperyalist paylaşıma aynı safta yer alan Çarlık Rusyası da dahil olmuştur. Sykes-Picot Anlaşması'na göre Çarlık Rusyası'na Anadolu'da Trabzon ve Doğu Anadolu bölgesi tahsis edilir. Orta Doğu, Suriye ve Lübnan bölgesi Fransızların kalacak şekilde paylaştırılır. İngilizler ise zengin petrol yataklarına sahip Irak ve Filistin bölgesini kontrolü altına alıyordu. İngilizler İran petrollerini hükmediyordu. Bu yüzden İran'a yakın bölgede bulunan Musul ve Kerkük'ü de elinde tutmak istiyordu. Çünkü Almanların Osmanlı toprağı olan Kerkük ve Musul'da ki zengin petrol yataklarına savaş sırasında konmasını engellemek için Irak operasyonu başlatılmıştı. Ancak Kutül-Amare ile bu plan başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Aslında İngilizlerin Osmanlı'ya yenilgisinin öncesinde Osmanlı'ya karşı isyan eden Mekke Şerifi Hüseyin ile Britanya Krallığı, Orta Doğu'da İngiliz denetiminde büyük bir Arap devleti kurmak için anlaşmıştı. Bu anlaşmadan İtilaf devletlerinden bir diğeri olan Fransa haberdar olunca ben niye bu planda yokum şeklinde baskı yaparak İngiltere ile yeni bir anlaşma olan Sykes-Picot'a oturmuştur. Gelelim Sykes-Picot Anlaşması'nın maddelerine. Etkilerinin ve planların bugün bile devam ettiğini gösteren antlaşmada maddeler şöyle: İskenderun'un serbest bir limana dönüşmesi, Britanya Krallığı'nın Irak'ın geneline hakim olup Akka ve Hayfa limanlarının kendilerine verilmesi, Fransızlara Doğu Akdeniz, Diyarbakır, Urfa, Adana, Musul ve Suriye topraklarının verilmesi, Filistin'de uluslararası bir yönetim kurulması. Bunun nedeni Filistin bölgesinin kutsal olması. Rusya'ya Erzurum, Trabzon ve Doğu Anadolu'nun bir kısmının verilmesi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa ve Britanya Krallığı'nın elde ettiği topraklar üzerinde bir Arap Devletler Konfederasyonu'nun kurulması. Tek bir yönetim altında tüm Orta Doğu'nun birleşmesi. Aslında anlaşmayı kaleme alan ve sınırları çizenler, Britanya Krallığı adına Mark Sykes ve Fransa adına François Picot olsa da anlaşmayı imzalayanlar, İngiltere Dışişleri Bakanı Edward Grey ve Fransa adına Paul Cambon'dur. Osmanlı İmparatorluğu Kutül-Amare zaferinin ardından başarılı olsa da bir süre sonra bölgedeki Arap milliyetçiliğini körükleyen İngilizler, Bağdat ve Orta Doğu'nun tamamını Osmanlı'dan almıştır. Daha sonrasında Almanların savaştan çekilmeleri üzerine Birinci Dünya Savaşı bitmiş ve Osmanlı toprakları Sykes-Picot Anlaşması ile hazırlanan plan doğrultusunda işgal edilmiştir. Mark Sykes, İngiliz siyasi danışman ve diplomattır. Fransa ve Rusya ile yapılan Orta Doğu topraklarının bölünmesi ve Osmanlı'nın parçalanması konularında ülkesini temsil etmiş ve bu uğurda çalışmıştır. Yani İngiliz derin devleti üyesi denilebilir. Osmanlı topraklarında özellikle Anadolu'da seyahatlerde bulunmuş ve bölgeyi iyi biliyordu. Buradan casusluk faaliyetlerinde bulunmuş olduğu sonucu sürpriz değildir. İslam coğrafyasında seyahatler ve gözlemlerde bulunmuş, İngiltere'ye döndükten sonra bu konuda kitap yazmıştır. Onun tavsiyesiyle 1915 yılında Arap Bürosu kurulmuş ve bu işletme Mısır'da İngiliz İstihbarat Bürosu olarak görev yapmıştır. Sykes'in Filistin, Suriye, Irak gibi Osmanlı toprakları olan bölgelerde Arap milliyetçiliğinin canlandırılması konusunda oldukça yoğun faaliyetlerde bulunduğu bilinir. Sykes, İngiltere adına anlaşmayı kaleme aldıktan 3 yıl sonra 1919 yılında Paris'te barış görüşmeleri sırasında İspanyol gribinden ölmüştür. François Picot, tarihçi ve diplomat olan Georges Picot'un oğludur. Çeşitli büyükelçilerde görev yapan Picot, Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce Beyrut'ta Fransız Başkonsolosluğu olarak atanır. Burada Hristiyan liderlerle güçlü ilişkiler kuran Picot, Lübnan'ın ardından Mısır'da da faaliyetlerde bulunur. Fransa'ya geri dönerek Fransız Sömürge Partisi'ne üye olmuş
ve Fransa'nın manda ülkelerinde olan sömürgecilik faaliyetlerini destekleyip yürütmüştü. Suriye ve Filistin'de Arap milliyetçilerini desteklemiş ve hatta Orta Doğu'da 20.000 Fransız askerinin konuşlandırılması konusunda öneride bulunmuştur. Peki aslında çok gizli tutulan bu anlaşma nasıl ortaya çıkacaktı? Sykes-Picot Anlaşması, Britanya, Fransa arasında imzalandı ve işin içinde Rusya'da bulunmaktaydı. Bu antlaşmaya göre Karadeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu'da Osmanlı toprakları Ruslara verilmişti. Çar II. Nikolay, Lenin'in Ekim devriminde tahtından edilince Bolşevikler Çarlık arşivlerine girdi. Yapılan incelemede Sykes-Picot Anlaşması'nın kopyası bulundu. Daha sonra 1917'de Lenin'in yakın arkadaşı Troçki tarafından İzvestiya gazetesinde 24 Kasım 1917'de sömürgeci güçlerin 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğunu parçalama planlarını ortaya çıkarmak amacıyla bir kopyası yayınladı. Lenin bu anlaşmayı sömürge hırsızlarının anlaşması olarak nitelendirmiştir. Sykes-Picot Anlaşması ortaya çıkınca Fransa ve İngiltere'de bu durum siyasi bir skandala yol açtı. Mekke Şerifi Hüseyin ile yapılan konuşmalar sırasında Filistin'de Yahudiler için bir devlet kurulması konusu hakkında görüşmelerin belgesi de ortaya çıkınca skandal büyüdü. Bu belge İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'un Baron Walter Rothschild'e yazmış olduğu mektuptu. Sykes-Picot Anlaşması daha sonradan San Remo barış görüşmesine dönüşmüştü. Yine Orta Doğu bu görüşmelerde Sykes-Picot Anlaşması'na göre şekillendirilmiş, Orta Doğu'daki çıkar ilişkileri sömürge devletlerin isteğine göre kurulmuştur. Sykes-Picot ile bölgedeki milliyetçilik akımları ve özellikle mezhep ayrımları körüklenmiş ve sınırlar ona göre çizilmiştir. Fransa, Suriye ve İskenderun bölgesini 1932'ye kadar elinde bulundurmuştur. Ardından milliyetçi baskılara dayanamayarak Halep ve Şam devletlerini birleştirerek Suriye devletinin kurulduğunu açıklamıştır. Aslında ilerleyen yıllarda emperyalist ülkeler Orta Doğu'da kendilerini resmi sorumlu göstermek yerine gölge adamlarını ve etkilerini bırakarak arka planda bu devletleri himaye etmeye ve kaynaklarını sömürmeye devam etmişlerdir. Türkiye misak-ı milli sınırları içerisinde yer alan İskenderun'u 1939'da yapılan referandum ile topraklarına katmıştır. Sevr Anlaşması ve San Remo görüşmeleri de Sykes-Picot haritası dikkate alınarak hazırlandığı görülecektir. Yani bu anlaşma emperyalist sömürge ülkelerin Osmanlı üzerindeki emellerinin temelini olmuştur. Bugün özellikle Suriye'nin mezhepsel olarak karıştırılması, Filistin'in sürekli zulüm ve baskı görmesi, Irak'ta Şii yönetimlerin güçlendirilerek mezhep savaşlarına zemin hazırlanması, Orta Doğu'nun da genel anlamda oldukça karışık bir coğrafya olması, sürekli savaşlarla anılması göz önüne alındığında Sykes-Picot Anlaşması'nın sadece kağıt üzerinde kalmadığı ve hala hayata geçirilmeye çalışıldığı göstermektedir.